bitti. Tevhid-i sıfata geçti. Benim bu kabre yeniden evrasında. Hoş geldin Merhaba, hoş bulduk hocam. canım benim. Ya açıklamaya çalışıyorum. Canlı yayına da alışkın değil miyiz? Evet, O yüzden biraz tekledik yani affederler diye umut ediyorum. inşallah. Şimdi e, biraz zorlandık girmekte. Ben de biraz Hı hı, açıklama yapayım dedim. Hani tevhid-i esma aşaması bizim kendi içimizdeki özellikleri bir şekilde birleştirdiğimiz içimizde tam olarak. Neyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı biliyoruz. Bunlarla hayatımızı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken gerçek anlamda aslında gerçek bir anlayışa sahip değiliz. Anlayış dediğimiz şey sıfatlarla birlikte başlayacak. Ki o duruma sen yeni geçtin. Şimdi eski döneminle, bundan önceki belki 5 yıllık diyelim hı hı. döneminle, şimdinin arasında nasıl bir farklılık olduğunu canlara biraz anlatabilir misin? Tabii. Hani bu son 5 yıl içinde hani insan anlıyorsunuz kimin ne istediğini, kimin ne yapmaya çalıştığını ve bununla ilgili kendi yorumunuza göre davranıyorsunuz. Hı hı, Kendi bilincinize göre davranıyorsunuz ya da bu doğru ya da yanlış bir doğru ve yanlış algısı var. Bu olmalı, bu olmamalı gibi. hı hı. Yani siz ve karşıdaki arasında gelişen bir şey var. Ama Yani bizim şimdiki esmalarımızla, kendi özelliklerimizle yaptığımız ve zihnimizi katarak yaptığımız durumlardan bahsediyorsun. evet, ama Anladım. şimdikinde e, hiçbir şekilde öyle bir şey yok. E, Tamamen o teklik alanına hizmet ettiğini algılıyorsunuz ve onu yapmaktan başka çaresinin olmadığını algılıyorsunuz. E, Çok daha fazla anlayışlısınız hani karşıdaki insanlara. Tabii ki geçmişte de anlayışlıydı. Çoğul Ama konuşma, kendin algıladığın evet, için bunu ben net geçmişte söyleyebilirsin. de anlayışlıydım ama e, hani büyüklük bende kalsın mı? Aynı boydakinin aynı boydakine anlayışı gibi bir şey. Hı Hani hı. öncekinde bir Kesinlikle. büyüklük vardı. Hani bir büyüklük bende kalsın kafası hala varmış. Ne kadar öyle değil gibi algılasak da kendimizi varmış. Hı Ama hı. şu andakinde kesinlikle öyle bir şey yok. Hatta kendinizi küçücük hissediyorsunuz onların karşısında. Hı hı. Ee, Öyle bir şey ki hani kesinlikle kızmak değil. Yani tamam ağzımdan çıkıyor bazen paldır küldür bir şeyler oluyor. Ama hani yani onun karşısında ben hiçbir şey değilim. Ben kendi istediğim gibi bile davranamıyorum. Kendim gibi bile davranamıyorum. Hı hı. Yani bu bir Ke- şekilde teslimiyet gibi mi? Evet, hani kendinizi de geriden izliyorsunuz. Yani kendim dediğim şey dışarıda görünen işte yaptığım, ettiğim şeyler. Ama Hı hı. içeriden aslında hiçbir şekilde öyle yapmıyorum. Öyle yapmazdım yani aslında. Öyle yapmazdım. Ama yapmak zorunda olduğumu algılıyorum ve o zorundalığın anlayışı oluyor. Artık biri de size aynı şekilde davrandığında bana niye sesini yükseltiyorsun diyemiyorsunuz mesela. Hı hı. Ya da Yani niye bunu buradan kaldı? Evet, kontrolün aslında bizde olmadığını olmadığını. algıladığım bir yerde Evet, olmalı. kontrol Evet. hem bende değil hem de onların karşımdakilerin her yaptığı şeyde e, onların ne kadar çaresizliğini algılıyorsunuz. Hani o eleştiriyordum ya bir zamanlar işte senin fıtratın bu diyordum yani bir şey o fıtrat mıtrat hepsi hikaye oluyor yani orada Esmalar diyelim biz buna. esmalar işte Yapabilirsin, edebilirsin, nasıl yapmıyorsun yapabilirsin falan nasıl diye. yapmıyorsun. Halbuki sen kendiniz de bunu yaşamış olmanıza rağmen bir dönem Hı gene hı. de tamam bu dönem geçiyormuş da şöyleymiş de böyleymiş de işte ben şuradayım o burada da işte bunu böyle görmesi gerekiyor da falan Hı gerekiyorlar hı. meller mallar zaten kalktı. Ama Hı hı. şimdi hiçbir şekilde karşıdakine kızamıyorum ve tamamen onu yapmaktaki çaresizliğini algılıyorum. Yani ve onu algıladığım zaman hani yaptıranı algılıyorsunuz ve daha çok daha fazla anlayışlısınız. Yani onun gözünden
görmeye başlıyorsunuz. Karşınızdakinin bakış açısından bakmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Ve her ne kadar sizin kendi aklınıza ya da yeteneğinize göre, eski halinizdekilere göre tabii ki hani bu gereksiz bir şey olsa da, Hı hı. fazla bir şey olsa da, o yani aynı yerden görmediğiniz çok ortada ve oradan görüyor olsaydınız siz de aynısını yapardınız yani. Başka bir Hı şey hı. yapamazdınız. Ya ayrı dünyaların insanı olduğunu şu Sanıyız. an farkındasın diğerleriyle. Yani o yüzden zaten kabre dönüş diyorum. Hani kabre yeniden dönmüş ve artık başka bir yere gideceğini bilen Hı hı. yapıda oluyoruz. Evet. Başka bir yere karşı bir özlem var. Artık Hı hı. dünyaya doymuşluk, tam olarak doymuşluk var. Hı hı. Artık birisi ne yapıyorsa yapsın, ne şekilde yapıyorsa yapsın. Bunlar artık bizi etkilemiyor. Hı hı. Sadece bu içeride uzaklaşmak isteyen, gitmek isteyen bir şey kalıyor. Evet. Tevhid-i sıfat aşamasından bahsederken bu İsa mertebesinin bir alt algısı diye en son videoda Hı hı. zaten anlattım. Yani herkes bunda kişisel olarak tevhid-i sıfatla bunları birleştirecek Hı hı. ama İsa döngüsüne benzeyen bir acı ve merhamet duygusu da var bunun Evet. içerisinde. Sürekli E, merhamet diliyoruz. Evet. Burada. Yani onların çaresizliklerine Hı hı. üzülüyoruz. E, Elimizden bir şey gelmediğini Evet. anlıyoruz. Daha da fazla gelecekler yani acıma gibi aslında Hı hı. biraz. Dünya telaşına kapılıp gidiyorlar ama herkes her şeyi nasıl yapması gerektiğini de biliyor. Bu konuda ne diyeceksin? Evet. Herkes her şeyi nasıl yapması gerektiğini biliyor ve dönüp suratınıza bakıyorlar yani. Bundan başka nasıl olabilir ki zaten? Hani Aynen. çünkü benim içinde bulunduğum sistematikle onlarınki aynı değil ve ben de bu içinde bulunduğum sistematiği yeni fark ediyorum ve o tarafa müdahale edemeyişimi şimdiye kadar hani kendimce bir şekilde yorumlamışım. Hani bırakmam gerekiyor demek ki, ha, şöyle olması gerekiyor demek ki diye kendimce yorumlarda bulunmuşum. Evet, buranın ve evet, aynı yerde biriyle karşı karşıya bunu yaşıyorsunuz ama ee, şey yapamıyorsunuz. Kesinlikle onların demesi gibi olması gerektiğini biliyorsunuz yani. Bir şekilde biliyorsunuz ve sadece kolay olması için ve güzel olması için işte dua ediyorsunuz Dua ediyoruz. aslında. Yani sadece dua var burada. Başka hiçbir şey yok Yani gibi. dünyalılar istediği gibi yaşasınlar artık, ben Hı kabirdeyim ve ben gideceğim. hı Onlar hı. zaten hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar, fıtratları gereği Hı hı. yaşıyorlar. O fıtratı da benim değiştirme hakkım ve şansım yok Yok. durumunu algılıyoruz aslında. Evet. Burada bir şekilde tam Çünkü teslimiyete onu benzeyen. vereni artık çok net algıladığınız için ona bir şey söylemek, onu ona verene laf söylemek gibi artık yani. Çok net, en basit ve en açık anlamıyla bu böyle. Hani yani nasıl diyeyim, hani işte hadis-i şerifler vardı işte bu dönemlerde falan böyle karşımıza çıkan, şimdi anneyi ve babayı dişi ve eril bilinç olarak aslında anne ve baba olarak yazıldığını falan fark ediyorsunuz orada. İşte anneye ve babaya öf bile denmez mesela, ya da ayet miydi şu an, çünkü kafam bende pek şey yerinde değil, ayet mi hadis mi karıştırabilirim. Anlayışlı olunur onda. Problem yok, Kusura sen rahat ol. bakmasınlar. Öf bile deme. Yani o dişi ve erilin ortaya çıkardığı sonuca öf denmemesi gerekiyor yani. Anladım. Kabule Yani bir geçilmesi şekilde gerekiyor. bir yanağını uzatmayı Evet, öğrendiğimiz kişisel evet. bazda. Yani Evet, ama rızadasınız genel manada birçok şeye. Hani eğer bir rızasızlık etmeye kalkarsanız da zaten bunu kendi kendinize diyorsunuz. Yani ne yapıyorsun sen burada? Hani iç ses duyulmaya evet, başladı. İçerideki o evet. ilahla Hı yavaş hı, yavaş kendi ilahi gücümüzle aslında bağlantıya geçiyoruz. Burası evet. daralma ve sıkışma evresi. O yüzden zaten kabre dönüş Hı diyorum. hı, Önceden büyüdük, büyüdük, büyüdük. Daha sonra o aşağıya doğru, içeri doğru birleştire birleştire çekilmeye başlayacak. Gitgide evet. de küçülmeye başlıyoruz zaten. Benim Hı elimden hı. hiçbir şey gelmiyormuş. Evet. Hiçbir şey Ben gelmiyormuş. niye Hiçbir yaşıyorum, beni niye yaşıyorum durumuna kadar ya getiriyor sonraki süreçlerde. Hani İsa'nın yukarıya bakıp da hani al beni, bunlardan kurtar beni demesi gibi evet. hissediliyor. Bireysel Evet. olarak tabii ki.
Yani E, kurtulamayacağınızı da biliyorsunuz bir şekilde Ama ama. şey var Hidayet'im, şimdi insanlar bir şey yaşıyor ediyor ama her zaman derler ya, karşı taraf nasılsa biz de aslında öyleyiz diye. Şimdi sen karşıdakilerin acizliğini görüyorsun. Hı hı, Hiçbir şekilde hiçbir şeyi düşünerek, planlayarak ya da isteyerek yapmadıklarını, onların fıtratının bu olduğunu, esmasının bu olduğunu algılıyorsun. Ama karşımızda gördüğümüz de aslında bir nevi bizim içimizi yansıtıyor ya. hı hı, Aslında sen buradan bakıldığında kendi içindeki acziyeti, hı hı, kendi içindeki çaresizliği ya da hı kendi hı. içindeki mecburiyeti mi algılıyorsun? Evet, Öyle diyebilir miyiz? evet, evet öyle. Yani nasıl ki oradaki acziyet aynısı bende de var ve ben de bu halde olmakla şeyim. Hani değiştiremiyorum bunu hiçbir şekilde. O kadar Hı uğraştım, yapabilirim dedim, bir şeyler e, çabaladım, ettim, eyledim. Yok, olmadı, değişmedi. hı, hı. Değiştiremedim yani. Değiştiremeyince kabule geçtim. Böyle de yaşarım dedim ama bu kabul değilmiş yani. Kabulle tahammülün farkını burada tam olarak Anne. algılayabiliyorsunuz artık. Ha, tabii ki ne kadar tahammüllü olduysanız o da güzel bir şey. Hani bir yerlerde. Yani dünyada bunun adı tahammül. Ancak ki bu taraftayken kabulün, gerçek kabulün ne olduğunu anlıyorsunuz. Hani mesela ben kendim planlasam hiç böyle bir şey planlayamazdım yani imkanı O yoktu. tahammülün adına sevgi diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz tabii ki. Hı Yani hı. deniyor. Daha Tahammül, daha sevdiğiniz önceki için tahammül ediyorsunuz. Sevdiğiniz için dayanmaya çalışıyorsunuz. Anlayışlı olmaya çalışıyorsunuz. Ama işte buradaki artık anlayışlı yani tahammül değil. Yani Hı adı hı. tahammül değil. Gerçekten Anlayış. karşınızdakini olduğu gibi tam anlamıyla kabul ediyorsunuz. Yani kabule geçiyorsunuz. Ona tahammül etmiyorsunuz artık. Hı Onunla birlikte yaşamak artık bir tahammül değil. Ya da ayrı olmak tahammülden ya da bir şeyden değil. Tamamen bu durumu kabule geçtiğinizle alakalı bir şey. Hani hı. böyle olması gerekiyor. Tamamen bu. Aslında çok da kolay anlatılır bir şey değil kabul. Çok zormuş yani. Kabule geçtik falan zannediyorduk bir zamanlar da. Hani her şey çok şeydi. Canım Kabule benim. geçtim, rahatladım da falandı filan da. Hı Hani hı. orada bir değişik algıya geçmişim sadece. Yani algılamayı değiştirmişim, bakış açımı değiştirmişim olaylara. Ama şu anda Hı. hiçbir bakış açısını falan değiştiremiyorum yani. Olduğun yerden olduğu Bakış gibi açın var mı görünüyor. peki? Yok. Şimdi ya Yani öyle bir açım hani açı hep yok şu anda. diyorum ya, her bir algı mekanizması birer şeyle bağlantılı, duyu algısıyla bağlantılı. Önceden mesela insanlar tevhidler de her bir duyu algısıyla bağlantılı. İlki zaten hareket, eylem içeren bir tevhiddir. Hı Burada hı, nedir? Bizim isteklerimiz var. Bu isteklere kavuşmaya çalışıyoruz hı hı, vesaire. Hani kök algısıyla hı bağlantılı. hı, İkinci tevhid esmalar, işte dengelemeye çalışıyoruz, etmeye hı hı, çalışıyoruz. Burası görme duyusuyla bağlantılı. hı hı, Bunun üstü yavaş yavaş dokunma duyusuna doğru geçmeye çalışacak. O yüzden her hı şeyi çok net bir şekilde olduğu haliyle görebiliyoruz burada hı, aslında. hı. Evet. Anlıyorsun. Hani birkaç hafta önce arkadaşımla bir şey konuşuyoruz. Dedim ki bazen gitmek de sevgidendir, terk etmek de sevgidendir Hı falan. hı. Yani nasıl Ama yani neye karşı sevgiden? Neye neye sevgiden? karşı? Yani Daha büyük olana gitmek için dünyaları bırakmak da bir sevgi oluyor o da aslında da. oluyor ama hani karşınızdaki insan tamam size tahammül ettiğinin farkındasınız. Yani iyi bir insan olabilir, hoş bir insan olabilir. Siz Evet. de iyi ve hoş bir insan olabilirsiniz. Susarak bir şeyleri dengeleyerek bir arada bir şeyleri götürebilirsiniz. Fakat bilirsiniz içeriden yani. Burada bir de böyle içsel biliş artık daha böyle net. Yani eskisi gibi değil. Artık o gemi yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Bunu çok net olarak algılıyorsunuz. Hı Ama bunun hı. aksine hareket edemeyeceğinizin de farkındasınız artık. Yani siz ne yaparsanız yapın o sonuca doğru gidecek. Ya çok inat ederseniz belki hani ya da ne bileyim tabii ki o seçeni, seçim yapanı artık onunla da birliği de algıladığınız bir yer. Evet ben bunu seçersem bu da hani olabilir ama bunun kime ne faydası olur gözüyle de bakabiliyorsunuz olaya yani.
Hı hı. Ve o yüzden Hı çok daha anlayışlısınız. Hani o zaman işte gitmek de sevgiden oluyor, kalmak da sevgiden oluyor. Hani yerine ve kişisine göre ve değişik açılara göre bir şey değil ama artık Bir de, yani. bir de dünyada kalanları da düşünüyoruz ya Hı burada hani. hı, evet. Şimdi biz kabre girdik, artık ölü olduğumuzu kabul ettik. Hı Tam hı, teslimiyete geçtik burada. evet. Ondan sonra dünyada kalacak olan insanlar nedir? Güzel bir eş de olsa bu karşıdaki Hı hı, çocuklar da olsa onları bir şekilde Allah'a emanet etmeyi hı hı, yavaş yavaş algılamaya başlıyoruz. Yani hı hı, onların iyiliği için eğer bunda olması gerekiyorsa hı hı. olsun. Evet. Ruhunuza iyi Videolarda falan gelmediğinin farkındasınız ve sizin ruhunuza iyi gelmiyorsa mutsuz olacaksınız. Mutsuz olmak mutsuzluktan korkuyor musun? yok, korkmuyorum. Hı hı. Mutsuzluktan korkmuyorum ama sizin Ama halinizden onların onlar mutlu olmasını istiyorsun. ama onların mutlu olmasını istiyorsunuz. Evet. Hı. Ya aslında Mutsuzluktan burası korkmuyorum. Yok. Hı sevdiklerimiz hı. için hala beklediğimiz yer. Hı hı. Evet. Onların iyi olduğunu görelim de ondan sonra gidelim diyoruz. Hani Hı hı. ilk konuşmamızda demiştin ya bana hani biraz daha zamanı var. Hani bir yere gideceksin ama daha beklemen gerekiyor. Biraz daha Hı hı. sabır gerekiyor Evet. Biraz daha demiştin. zamanı var. Hı hı. Yani Evet. bu iç sesimiz dediğimiz şey içeride bizimle konuşan bir şey var. Bu aslında bizim ilahi algımızın bizde zuhur etmesi yavaş yavaş orada Hı hı. sıkıştıkça içerideki o duygu tetikleniyor. Burada da yine duygu vardır ama Hı hı. geçmiş o eylemsel duygular ya da esmasal duygular değildir burada. Tamamen Şey. bir tokluktur. Hı hı. Hı hı. Evet. Her şeye doymuşluk. Yani hiçbir Evet. şey seni artık hesabına getiremez, coşturamaz, üzemez, Hı hı. kızdıramaz. Sadece sen kendi içinde yaşıyorsan, Hı dışarıyla hı. irtibatın kesildi. Kendi içimizde yaşadığımız, onları algıladığımız bir alan. Hı O hı. yüzden çok yoğun burası. Evet. Yani görüntüsüne göre, şekline göre, boyuna ya da duruşuna göre değerlendirmiyoruz artık insanları. Hani kokusu gibidir sıfat. Hı Bir hı. çiçeğin kokusu gibidir. Evet. Onun rengi gibi değildir. Herkesin rengi esmasıdır. Öyle değerlendirebilirsin. Evet. Ee, ama koku özünden gelir, daha içeriden gelir. Hı hı. Evet. Ona göre bakıyorsunuz artık. Yani hayata onu verene göre bakıyorsunuz. Kendinizden çıkana da aynı şekilde bakıyorsunuz çoğunlukla. Ama kendinizin pek farkında değilsiniz. Hani e, bazen işte böyle bir tuhaf bir hareket yaptığınızda falan ancak onun farkına varabiliyorsunuz ya da dışarıdan bir şekilde dürtüldüğünüzde ancak orayı fark edebiliyorsunuz. Ama şey olarak değil, o dışarıya bakarken hani ne kadar eski algınızda ne kadar kötü, ne kadar e, çekilmez bile olsa aslında bunları bu çekilmezlik haline neden büründüğünü ve bunun size ne kattığını falan algılayabiliyorsunuz ve orada da çok üzülüyorsunuz yani o zamanlar buna işte öyle demiştim diye. Hani gerçek bir içsel hesaplaşma var. E, onun size kattığı şeyleri görüyorsunuz. Sizi güçlendirmek için olduğunu fark ediyorsunuz. Hani bir şekilde bunları zaten fark ediyordunuz ama şu anda tam olarak yaşayarak anlıyorsunuz hepsini. Hı hı. Anında yaşıyorsunuz. Yani o onu der demez, bir şeyi yapar yapmaz, görür görmez. Hepsinin an içinde farkına varabiliyorsunuz. Hani çünkü daha durağan olduğunuz için önceki şeylerdeki gibi değil. Öyle koştu yani siz daha önce de duruyordum. Ben son 5 yıldır duruyorum da. Dur geldi, kal geldi gibi bir şey. Hani ama orada siz dururken içinizden koşup giden bir şey vardı. Ama burada o koşup giden yok. O Hı koşup hı. giden size geri dönüyormuş gibi şu anda. Yani içeride o kadar kendi içimde çoğaldığımı hissediyorum. Yani değişik bir algı. Hani daha öncekinde hep böyle olduğum yerden koşup gitmeye çalışıyormuşum ama gidemiyormuşum. Hı hı. Şimdi ara ara konuştuğumuz zaman şey diyorum, serotonin etkisi bu. Hı hı, Serotonin artıyor. Serotonin zaten tokluk hormonudur. Kişi kendini daha tok, daha doygun, hı daha hı, sakin, rahatlamış. evet, Artık adrenal hormonlar etkisini kaybediyor burada. hı hı, Kızmak istediğin anda dahi bir anda bir kal geliyor.
ve onu anladığın için kızamıyorsun. Yani değiştiremeyeceğini biliyorsun artık. Hı hı. Ee, henüz yeni geçtiğin için daha ileriki safhalarda biraz daha vakit var. Burası da süre alıyor. Hı hı. İnşallah hızlı geçersin. Tabii Yani, olaylara da şahit oluyorsun, yani yani şehadete doğru gidiyorsun yavaş yavaş. hiddetlenmiyorum değil. Oluyor. Hani oluyor. Ama Yanlış olduğunu bildiğin için oluyor. ya, ama bu sefer Ee, size karşı çıkmıyorlar. hı hı, Hani öyle bir durum var. Öncekinde tamamen reddediyorlardı. Geçen gün bir arkadaşım dedi. Şey dedi. Sen bana bunu defalarca söylemiştin aslında. Ama ben daha yeni anladım dedi. hı hı. Anlıyorlar çünkü. Evet. Kızmamalarının sebebi o. Çünkü sen anlıyorsun onları. Hı Her hı. şey karşılıklıdır. Yani dışarıda gördüğümüz Hı şeyler, hı. tepki verdiğimiz şeyler bizim içimizde de aslında bir şekilde var olan şeylerdir. Evet. Onları da gözlemliyorsun. Ha, şu anda dışarıdakilerin senden farklı olarak yaptığı şey sadece eylemler ve espalarla hareket. Hı hı. Sen artık dışsal hareketi bitirip içsel harekete döndüğün için burada daha farklı işliyor senin sürecin. Hı Ama hı. sonuçta ikisinde de benzer şeyler var. Evet. Onlar da kendi içinde bir şeyleri yapıyor, ediyor. Bazen pişman oluyor, bazen olmuyor. Benim Hı orada hı. gözlemlediğim ne olmuştu biliyor musun? Ne olmuştu Dedim ki, hocam? herkes dedim ne kadar mutlu. Evet. Herkes ne yapması gerektiğini o kadar iyi biliyor. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Ve hiçbir şey yapmıyorum. Aynen. Yani dünyada herhalde en mutsuz insan benim dedim yani. Bir taraftan şanslı Aynısını olduğum için söyledim. şükrediyorum. Hani Hı şükür çok fazla işte sevgili insanlar var yanında, hı. çocukların sevgili. Hı Onlara hı. artık söz getirebiliyorsun, seni dinliyorlar, söylediğini yapıyorlar. Eşkeni aynı şekilde Hı baktığın hı. zaman Evet. etrafta bir uyumluluk var. Yani Hı hı. uyumlu herkes. Evet. E, e, çünkü sen sisteme uyum sağladın artık. Aykırılıklar bitti, esmalar bittiği için. Yani. Ama onları görünce şey demiştim. Yani e, onlar ne güzel yaşıyorlar ya. Ben yaşayamamışım. Hı hı. Evet, yaşayamadığımın ben de farkındayım. Evet. Bakıyorum, evet, gözlemliyorum aynen sizin dediğiniz gibi. Gerçekten bir yerden bir yere koşuyor, oradan oraya koşturuyor. Hani ben onları yapmak istediğim süreçte hep bir şekilde engelleniyordum. Yani sürecin yolu değişeceği içinmiş demek ki bunlar. Hayır. Yol Engellenenler zaten kabirdekiler. Engellenmeyenler dünyalı. Yani hani bir şekilde hep bir terslikler, bir aksilikler falan filan. Şimdi böyle gözlemliyorum. Ha, tamam, bir yerlerde bir aksilik yaşıyorlar. Hani ben görüyorum yani o olay öyle değil. Ha diyor, bunu böyle yaptığım için bu böyle oldu. Şöyle yaparsam olur diyor. Hani hani kendimi hatırlıyorum o zamanlarda. Hani Hı. bir şey yapıyordum, olmuyordu ve ama bu çok da mutsuzluk getirmiyordu o zaman bana. O, Hı hı. onu bırakıp öbür şeye geçiyordum. Onu bırakıp ötekine geçiyordum. Ve ha Hı. ha 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 demek ki doğrusu buymuş diyordum. Aslında sadece orada benim o deneyimleri yaşamam vardı. Bir şey doğrusu veya yanlışı değildi. Aslında Harikasın. aslında doğru bu. Ha, demek ki bundan olmamış falanlarımız vardı o zamanlar. Şimdi etrafımda da görüyorum, işte sen çabasız diyenler de oluyor. Bazen işte yüzünüze vuruyorlar bunları. Bunlar da olmuyor değil. Hayır, çabasızlığını görüyorlar. Çünkü sen öldün ya, mezarı ziyaret ediyorlar. Onlara mezar ziyareti diyorum ben. Yani keşke kalksaydın, keşke yapsaydın. Hani Ya, ölmeseydin de. evet, bunu geçenkinde daha net yaşamıştım. Yani eşim resmen bunu yaşatmıştı. Yani söylüyordu bu şekilde. Keşke Hı sen de hı. bunu yapabilseydin. Keşke buraya da gidebilseydin. Hani Evet. falan. Allah Allah diyorum. Yani ben oraya gitmemek bir şey yapmıyor ki diyorum. Yani sen niye bunlara üzülüyorsun ki? Yani ama bu seferkinde hani böyle hiçbir şeyi de görmüyorlar artık. Hani öncekinde beni görüyorlardı. Keşke yapabilseydin vardı. Ama şu anda öyle bir şey yok. Hani bir ara bir hatırlıyorlar, sonra geri Şimdi geçiyorum o zaman yani. o zamanki olay şuydu. Senin hala esmaların Hı hı, bitmemişti. hı hı, Esmalar bitmediği için hala yapabilme ihtimalin olduğundan dolayı senden beklenti vardı ve bu beklentiyi sevdiklerin için sen aslında görebiliyordun ve yapmak zorunda hissediyordun kendini. hı hı, Ama bu alana geçtikten sonra buradaki zorunluluk ortadan kalkıyor ya artık. hı Zaten hı. kabul ediyorsun, yapamayacağını kabul Evet. ediyorsun. O yüzden burası hani birincisi nefs döngüsü diyelim. Ya, ya, Tevhidi efal say hı hı, birincisini.
Hı ismini. hı. Ondan sonra esmalara geçtim. Burada da esmaları bitirdim. Hı Şimdi hı. sıfatlara geçtim. Hı hı. Hani hepsinde farklı bir şekilde başkalarından gelen talepler oluyor ama verdiğimiz tepkiler ya da Evet. içimizde düşündüğümüz haller arasında farklılıklar var. Evet. Ya geçenkinde hani en bariz farkını söyleyeyim. Geçenkinde bir şey yapamıyorum ve yapma ihtimalim de yoktu. Hı hı. Öyle yani tamam belki artık ona üzülmeyi bırakmıştım ama onu yapma ihtimalim hiç yoktu. Hı hı. Şimdikinde zaten öyle bir ihtimal aramıyorsunuz çünkü yani hiçbir şey yapamıyor durumda değilsiniz. Sadece sizin yorumlarınız, bilmem neleriniz, şunlarınız, bunlarınız yok ve ne tarafa doğru gitmeniz gerektiğini net olarak görüyorsunuz aslında. Hı hı. Ve orada öyle bir netlik var ki evet orada onu gördüğünüz için aslında ben oraya gitmeyecektim, ben şu tarafa gidecektim diyemiyorsunuz yani. Ne Hı kadar hı. uğraşsanız da artık o tarafa dönemeyeceğinizin farkındasınız. Burada çok net bir farkında olma hali var. Ve Evet. zaten bu tarafa dönmek istemeyebilirsiniz ama bu tarafa gitmek istemiyorsanız orada çok yani çok mantıksız olabilir çok ama istememek gibi de bir şey yok. Hani çünkü artık o kadar eminsiniz ki buranın size iyi gelmediğinden ve o Hı tarafa hı. gidebilmek için burada kalmanın da bir çaresi yok. Ha, onun da belli bir vakti var, şey var artık o verilen süre zamana kadar. Ondan Evet. sonra bu tarafa doğru yolculuk başlayacak ve siz ne yaparsanız yapın, neye mal olursa olsun bu tarafa gitmek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz ve artık hiçbir şekilde sizin suçunuz da değil. Hı Öncekinde hı. gene bir suç vardı. Keşke yapabilseydim vardı. Keşke istediklerini verebilseydim vardı. Hani yok ben kendimi de parçalasam onu veremeyecekmişim zaten yani. Ya keşkeler ihtimallere dayanır, esmalara dayanır. Hı hı. Keşkeler bitmek zorunda sıfatlarda. Bu Ya böyle. bitti yani. Hı hı. Böyle. Bu durum bu yani. Ya Görünen köy kılavuz istemez durumu gibi artık kabul. Ee, evet artık kabul. hı hı. Artık kabul. Tamamen kabul şey var. Yönünüzle ilgili. Yani nasıl olacağını bilmeyebiliyorsunuz. Hani bir iki şeyi bilebiliyorsunuz. Aşama aşama farkına varabiliyorsunuz bazen. Hı Bazen hı. hiçbir şey umurumuzda da olmayabiliyor. Rüzgarların kaptığı bir yaprak gibisiniz. Aslında sonuç Evet. itibariyle hani o bilmeler, farkında olmalar falan da hani gönlünüze su serpmek için gibi bir şey diyeyim yani. Bir şekilde alıştırılıyorsunuz o algılara ve bunu yapanın tamamen siz olmadığınızın da farkındasınız artık yani. Hı hı. Yaptıranı yavaş yavaş algılamaya Evet başlıyor. tamamen yani hep biliyorsunuz, algılıyorsunuz Ama ama bu burada dışarıdan çok duyduğu bir farklı. şeydi. Dışarıdan Evet önceden yaşamış yani olanların bilgisiydi. Şu an direkt ki tecrübe ediyorsun. üzülemiyorsunuz da o Şahit yüzden de. oluyorsun. Hı hı. Öyle bir şey üzüntü yok. Hani onlar o şekilde hissediyorlar diye bir üzüntünüz var belki. Yani öyle olabiliyor. Bazen siz rahatsanız onlar da rahat oluyorlar genellikle. Hı. Yani. Bu döngüde olabildiği kadar çok sevdiklerimizin yanında olmaya çalışmamız lazım. Hı hı, Sonrasında o hani derim ya kabir gerçek kabirden çıkmak. hı hı, Bir şekilde aslında tevhidlerin bitişi gibi düşünebilirsin bunu. hı hı, Birliğe birliğe gittik artık içimizde bize dair yavaş yavaş bir şeyler kalmamaya başlıyor. hı hı. Sevdiklerimizi de bırakıp gitmek değil midir? Evet. Bize ihtiyacı olanları, bizi çok sevenleri, bizden nefret edenleri. Gerçek ölüm aslında Hı bu. hı, Yani biz kabirden çıkıp da ahiret hayatına bir şekilde mahşer döngüsüne hı hı, girebilmemiz o sevdiğimiz bütün her şeyden yaptıklarından vazgeçtin, eylemlerinden vazgeçtin, esmalarından vazgeçtin ama sıfatlarımız var. hı Bize hı, özel sıfatlarımız var. Belli işte gücümüz vardı, gücümüzün farkındaydık, onu bıraktık yavaş yavaş. Onları da dönüştürerek bırakıyoruz hı hı. aslında. Ondan sonra bizim dünyada artık yaşayacağımız bir şey kalmadığını, farklı bir aleme geçeceğimizi de biliyoruz. O iç Evet. ses biliyor. Hı hı, Ben başka bir yere gitmek istiyorum. hı Başka bir hı. şey istiyorum. Evet, Ama zaten ne ilk olduğunu şeyde bilmiyorum. oldu. Buradan gitmem gerekiyor dedim. Yani böyle bir refleks gibi benim buradan gitmem gerekiyor dedim. Burası bana iyi gelmiyor dedim. Hı hı. Ama Hani. burası derken yaşadığın halden bahsediyorsun aslında. Hı hı, Bulunduğun evet. koşullardan bahsetmiyorsun. Yok koşullardan değil. Çünkü benim aslında hayatımın koşulları hep zorluydu. Hı Hani hı. şimdiki aslında en iyi hali. Yani öyle de diyebilirim.
Teslim olunca öyledir ya. Hani. Yani şu andaki yani son zamanlardakiler belki en iyi hali. Hani bütün yaşam baktığınız zaman hani Evet, çok en rahat, zorlu en rahat yer. şartlardı. Evet ama bu Mezarda rahatlıyoruz. rahatlığın farkında olmadığınızı da anlıyorsunuz burada. Aslında ne Evet. kadar rahat davranıyormuşum diyorum yani şu anda. Hı hı. Ne Aynen. yapalım artık? Olan oldu. Kabrin keyfini, keyfini çıkar Korkunun kabrin. neçede çaresi yoktur şeyi bu bendeki şu an. Canım benim. Hani bazen şey soruyorlar hocam öldün mü ettin mi? Hala istek var, hala çaba var. Hı hı, Ama biz hep istemediğimiz şeyler vardı ve bunlardan kurtulmaya hı çalışarak hı. geçirdik ömrümüzü baktığın Evet, zaman. Hani bu tevhidleri evet. yaşayanların genel Hı hı. yaptığı şey budur. Ama kurtulmak için gereken çabayı da göstermeyenler çoğunlukta. Evet. Yani istemediğimiz şeylerden kurtulmaya da çalışıyoruz. Yani o şartları biraz değiştirmeye aslında Evet. birbirine uyarlamaya da çalışıyorduk. Hani Özgür kimseden irademiz el verdiği kurtulmak ölçüde. değildi bu. Hani Hı bir hı. insandan yani öyle bir düşmanlık algısıyla zaten Aynen. bunlar yaşanmaz yani olmuyor O öyle. duygu halinden, o Hı hı. düşünce Hani halinden, içimizdeki aynen sıkışıklıktan kurtulmak iyileştirebiliriz lazım. vardı. Daha iyisini yapabiliriz vardı. Hep bir uyarlanma süreci, hep bir uyumlanmaya çalışıyorduk. Yani fazlalıkları çıkarıyorduk, olmayanı yerine koymaya çalışıyorduk. Hep bu şekilde geçti. Yani bütün ömrüm bir devir dayım şeklinde geçti. Oradan oraya, oradan oraya derken yani yani 15 senede 7 kere 8 kere ev taşıdım ya. Tangır tungur tangır dungur orada. Yani her 2 seneye bir ev düştü. Benim 20'yi geçmiş hemen Ya. hemen sayısı. Yani bundan da biraz algılıyor diyorsunuz bu Ya durumları. zaten hocam ben neredeyim falan diyorlar. Duruyordu, durduğunun farkındayım kişinin. Hı Diyorum ki bu bir yolculuk gibi düşün hı bunu. Bir hı otobüse ya da bir şeye atlıyorsun. Bindiğin zaman sen evet yanındakiler var, orada hı belli bir hız var ama bir de dışarının görüntüsü değişmeye başlıyor. hı hı Yanındakilerle birlikte yolculuk yaptın ama sonra başka bir araca bindiğin zaman o araç farklı bir net gibi. hı O hı zaman çevrendekiler tekrar değişiyor. hı hı Gezdiğin yerler de bazen değişir, bazen değişmez. Ama hı hı. dışarıda bir hızla beraber değişen bir döngü var orada. Evet. Hareket eden bir şey var. Hı Senin hı hayatında bir dönüşüm yoksa, senin hayatında bir şeyler yer değiştirmiyorsa, hı hep hı aynı koşullarda, aynı insanlarla, aynı şartlar altında yaşamaya devam ediyorsan sende bir hı hı. ilerleme yok demektir zaten. Ya, aynen yani duygularımızı dönüştürmeye çalıştık, düşüncelerimizi dönüştürmeye çalıştık. 5 sene öncesinden bahsediyorum. Yani sonraki şeylerde de bunlar devam etti tabii. Ama şu andakinde hani hepsi benimle ve benim dünyamla ilgiliydi. Hı hı. Hani Evet. bana Hala göre seninle. hala da benimle ilgili. Hı hı. Yani tamam benim Yaşadığın hali dünyamla onun yaşayan sensin. dünyasını birleştirmeye çalışıyorduk sürekli. Diğerlerini işte iş dünyasını, evi, çocukların dünyasını uyarlamaya çalışıyorduk birbirimize. Ama hep Hı hı. birbirimize koyduğumuz keskin sınırlar vardı orada. Hani Evet. çok keskinmiş. Hani ben o kadar keskin olmamama rağmen hani birçok şeyden vazgeçebiliyordum çünkü hani daha çabuk tamam yapmaya da bilirim, olmaya da bilir diyordum. Hı hı. Çünkü işte ya işte karakterinizle alakalı bir durum herhalde artık bu da bilemiyorum şu anda çünkü Evet, kafam çok şu yerinde an değil. o Eskiden dünya videoları sınırı. seyredip şey gibi zihinde tutabiliyordum. Şimdi bir şey hatırlayabilmek için yeniden seyrediyorum ve seyrederken anlıyorum sonra geri unutuyorum onu yani. Bir, Hı hı. Ölümün bir şeye ihtiyaç yok zaten. Problem değil. yani ha bu Yaşadığın, neydi diyorum yaşadığın böyle hale bir şey odaklanman yeter. anlatmaya çalışırken falan bir aklıma geliyor. Bu neydi diyorum. Bir daha seyretmek zorunda kalıyorum. Ama şimdi o zamanlarda şey gibi kafada tutabiliyordum bunu. Hani Hı hı. sürekli bir şeyi seyretmeme, tekrar etmeme gerek kalmıyordu. Aşkım ama o zaman zihin vardı. Zihin hala Evet. doldurmaya devam ediyordu. Büyümeye devam ediyordu. Hı hı. Ama şu an tekrar kabre dönüş Evet. olduğu için o büyümüş olan şeyler sıkışıp sıkışıp birbirini Hı yok hı. edecek. Evet. Yani şu an algılayamıyorum. Çok fazla öyle olacağına eminim. Canım benim. Yani Hayırlısı olsun. şu an pek bir Canlara da algı en yok. azından bu Hı e, hı. Biri döngüyü. sorarsa var, biri sormazsa yok daha doğrusu. Hı hı, aynen. Konuşmaya bile gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok aslında. Hı hı.
istekler oluyor. Dışarının Hı istekleri. Biz hala öldüğümüzü tam anlayamıyoruz burada. Tam hı. farkında değiliz. O istekleri bir şekilde yerine getiremediğimiz zaman içeride hafif bir suçluluk duygusu da hissediyoruz. Yani keşke yapabilseydim, Hı elimden gelseydi. Elimizden geleni tabii ki yapmaya gayret göstereceğiz. Sevdiklerimiz için zaten. Sen 5 senedir sevdiklerin için çabalıyorsun. Onların yanında olmaya, onlara hı. destek Hı olmaya, bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyorsun. Ama artık süreç biraz daha içsel gitmeye başlıyor. hı. Hani Osho'nun bir sözü var ya, içe dönmek diye bir şey yoktur. Dışa dönmemek vardır. Artık dışarıyla Evet. değil, tamamen yaşadığın halle ilgilisin yani. Evet. Bundan sonra. Hayırlısı. Beni duygulandırdın sen. Yani o aşamaya gelmiş olanlarla zaten bol bol ağlaşıyoruz biz. Hı hı. Yani Buralarda gerçekten öyle. Yani var. gözyaşınıza çok hakim değilsiniz. Ee, Ağzınızdan çıkanlara dahi hakim değilsiniz. Olmaya çalışıyorsunuz falan gibi böyle. Hep böyle bir paldır küldür bir şeyler oluyor. Yani eskiden mesela ağlamazdık başkasının yanında falan. Çocukların yanında hiç ağlamazdık mesela, yani görmesine. Zaten çok da ağlayan bir tip değildir mi? Ağlamaya fırsat bulamıyorduk çünkü. Bir Yani, şeyleri sürekli şey yapmaya çalışmaktan. Ama şimdi öyle değil. Hani o kapı zaman gıcırdasa umut vardı, umut vardı. ağlayabiliyorsun. Canım benim. Çok O içli zaman geliyor umut her vardı. şey şu an. Acısını algılıyorsunuz, açlığını algılıyorsunuz insanların. Neye doymaya çalıştığını anlıyorsunuz. Ona hiçbir zaman belki ulaşamayacağını da farkındasınız. Yani Evet, yolcuların yollarını da algılayabiliyorsunuz bir şekilde. evet. Oralarda pek kolay olmuyor. Ya bir de ölüyle diri arasındaki farkı da anlıyorsun. Onların Hı hı. çabası, uğraşı, Evet, hala bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorlar, bir şeyleri hı hı. düzeltmeye çalışıyorlar. Evet. Ellerinden geldiği kadar da yapıyorlar. Hı Hani hı. bir de bir şey daha gözlemleyeceksin burada. Sen olmadan da hayat devam ediyormuş aslında. Evet, evet. Yani algıladım demiyorum çünkü daha önce de birçok şeyi algıladım. Şu an tekrar algılarım ben onu. Kolay da olmaz, Hmm. eminim yani. Yani o yüzden algılayacaksın dedim. Kolay olmaz yani, evet. Anlamak, algılamak aynı Hı hı. şeyler değil. Yaşamak hiç değil. Yani anlayınca biz şey yaptık zannediyorduk bir zamanlar, ama anlamanın idrak içermediğini de anlıyorsunuz bir şekilde. Yani her şeyleri daha böyle derinini Hı hı. e, gözlemleyebiliyorsunuz. Biliyorum, Kolay biliyorum olmuyor. derler ama bilmediklerini bilirsin sen. Hı O hı. anlayışlar işte. Sen onun bilmediğini anlarsın. Yani Ama o bildiğinde tutunmaya devam eder. hı Çünkü hı. o Niye olmadı. tutunduğunu da Olmadı. anlıyorsunuz. Başarıya ihtiyacı var. Yani böyle onun için tutunuyor, algılıyorsunuz ve de şey yapmıyorum. Mesela eskiden direkt derdim ki işte başarmaya çalışıyorsun. Hani başarı ihtiyacın var senin falan. Böyle kestirip atıyorduk yani. Ama şimdi hiç onu söylemiyorum. İçimden şey diyorum ya, ona ulaşması için dua ediyorum Bunu yani, yapması başka bir şey gerekiyor. değil. Hı Çünkü hı. evet, doysun istiyorsunuz yani bir şekilde. Bir zamanlarda da çok öyle yani, geçmişte kaldı. Sonradan işte bu son 10 yıllık süreçte hep bir şeyler bırakmayla ilgiliydi bizim Hı hı. yaşadığımız şeyler. Ama geçmişte de hep böyle o zamanki hallerimi hatırlıyorum. O zaman da aslında böyle yaptığımı ve fark ediyorum ki yani aslında o zaman da şu arada bu doğru kabul ettiğim süreç var ya, aslında o zaman da sanki daha doğru davranıyormuşum gibi geliyor. Hı hı. Çok doğru yani, orada sonradan bildiklerini, yani bildiğin yanıldığına yetmiyor Yok, mevzusu burada oradakinde gibi bir şey. oradakinde de haklıydın belki. Kendi fıtratına ya da esmana uygun davranıyordun. Oradakini de yadsımıyorsun. Onu da kabul ediyorsun. Ama Yani burada biraz daha derinlikli görmeye başlıyoruz sadece. evet, Arada bir derin yani, unutmuşum, hani kendimi unutmuşum aslında. Nasıl olduğumu unutmuşum. Çok geride kalmış gibi. Onu demeye çalışıyorum. Hı hı. Kendimi unutmuşum. O şeye ne kadar ulaşmaya çalıştığımı, işte şimdi bilmiyorsun diyorsun, ya anlamıyorsun diyorsun, bırakman gerek diyorsun, başarmaya ihtiyacın var diyorsun. Bunları görüyordum bu dönemde ve söylüyordum. Ha, gene iyilikleri için istiyordum bunu yani. Böyle keskindim belki ama Hı gene hı. bir iyilik içeriyordu.
Ama sonra kendini hatırlayınca birisi sana o zamanlarda o şekilde söyleseydi hiç de hoşuna gitmezdi diyorum yani kendi kendime. Hiç de hoşuma Esmalar çakışırdı gitmezdi. diyorsun yani. Hiç de hoşuma gitmezdi. Yani şimdi niye hoşlarına gitmediğini anlıyorum ya. Daha net an. Ya zor. Hem zor hem güzel aslında. Ee, Yani anlatılacak bir şey değil. Ancak işte böyle dinleye dinleye biz de yani çok araştırdık. Bir yerden sonra araştırmayı bıraktık. Kendi kendine e, eş zamanlılıklarla falan ortaya çıkmaya falan başladı. İhtiyacımız var. Birilerinden bunları duymaya ihtiyacımız var ama yani. Hı hı. Yani herkesin de çabasını anlıyorsunuz. Eleştirdikleriniz oluyor işte bu dönem içinde çok fazla. Yani şimdiye kadar öyleydi. Şimdi eleştiremiyorum da. Hani öyle. Yani inanmaya ihtiyacınızın olduğunu anlıyorsunuz. Bir şeyler gerekiyor. Dolmadan bırakabilmeniz için önce bir tutmanız gerekiyormuş yani. Mecburmuş onlar. Yani ne siz suçlusunuz ne de kimse suçlu. Tamamen suçsuz ama çok da mutlu denemez. Yani mutsuz da denemez belki. Mutsuzluk denemez ama Hı hı. huzursuzluk da denemez. Aynen. Yani huzur bilmiyorum huzur denen şey bu mu onu da bilmiyorum. Bir arayışımız da yok zaten. Yani bu eskisi gibi öyle Anlayış, huzura anlayış. yani Burası huzur anlayış. arıyorum diyemiyorsunuz. Bu size çok büyük Hı hı. edepsizlik gibi geliyor. Hı hı. Yani çok büyük edepsizlik gibi geliyor şu anda. Tamam. O sonraki aşamalarda tekrar bir huzura ihtiyaç olacak. Çünkü içsel olarak anla anla anla, herkesi anlaya anlaya artık belli bir dönem sonra yorulmaya başlıyoruz. Yani anlatıyorsun ama gene kendi bildiği gibi. O zaman ben burada ne yapıyorum bu dünyada? Hı hı. Hani benim burada ne işim var demeye başlıyoruz. Tabii sonraki evre bu. O yüzden şimdilik anlayışta kal, Hı şimdilik sevgide hı. kal, ailenle olabildiği kadar zaman geçir. Sonrasını merak etmiyorsunuz artık. Öncekilerde bir sonrasını merak etmek vardı da şu anda yok Yani artık. Yani bitti. O bitti. Bunu yaparsam ne olacak bitti. Hani beklenti ve çaba bitti çünkü. hı hı. Hani gerçek öyle gibi, o yüzden diyorum tabii diye. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Hı, tamam. Burada bir soru işaretinin üstünde 12 diye bir şey yazıyor. Soru vardır belki hocam. Bakalım, konu nedir diye soruyorlar. Ben çoktandır bakmadığım için böyle bir şeye Duyamıyorum ben. Pardon. bunu açabilirsin Duyamadım belki ben. bizim. Soruları okuyorum Işık, bir saniye. Duya. Hı hı. Sorular biraz daha konuyla alakalı değil. Şimdi duyuyor musun? Hı hı. Şu an duyuyorum evet. Hı hı. Konuyla çok alakalı sorular değil. O yüzden onu atladım. Canlarım videoların altına yazarlarsa soruları Hı hı. zaten soru cevap halinde yanıtlayacağız onları daha sonra. Eklemek istediğin ya da insanlara tavsiye edeceğin bir şey var mı buradan baktığında? Buradan baktığımda kendilerini çok hırpalamamalarını tavsiye edebilirim. Olmayanı çok zorlamamalarını, biraz oluruna bırakmalarını tavsiye edebilirim. Tabii ellerinden gelen bir şey varsa hani akıllarında bırakmasınlar, yapsınlar. Ama hani illa ki ben bunu yapacağımın hiçbir şeye faydası yok. Onu tavsiye edebilirim. Hani o illaki yapacağımdan kasıt illaki yaptığınız şeyin size bir faydası olacağını düşünüyorsunuz. O yüzden o kadar tutturuyorsunuz zaten. Aslında
Onunla sadece işte bir oyalanma olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden hani siz bir yere varacaksanız ister isteyin ister istemeyin zaten o yola sizi götürecekler. Olmayan da oraya boş sizi çabadan biraz uzaklaştırmak için olmuyordur yani. Çok uğraşmayın o yüzden. Onu tavsiye edebilirim. Tamamen rızayı tavsiye edebilirim. Çünkü anlamadığım yani benim biraz işimi kolaylaştıran şey olmuştu. Hani kendimi bildim bileli bir şekilde hani bir şey olmuyorsa olmadan da rıza gösterebiliyordum yani o şeyin olmamasına. Hı hı. İlla Evet, ki bir şeyi sevdiğim için, tutturmuyordum sevdiğim yani. için. Hı hı. Evet, sevdiğim için, sevdiklerim için. Bazen hani belki Ona e, kabul diyoruz aşk. Tam rıza olmuyor orası. Yani o yani durumu kabul ediyoruz o sevdiğimiz. kabule geçmek diyelim o zaman. Hı hı. Hani Evet. kötü şeyi de yaşadık. Hani onların da işte ben bunu hak etmedim falan filan tabii ki oluyor. İster istemez oluyor. Hı hı. Hiç kimsenin hak etmediğini anlayana kadar olacak da zaten. Tamam. O yüzden hani ne kadar kabulde olurlarsa o kadar iyidir diyorum yani. O Hı kadar hı. süreçleri kolay geçer. Hani çok fazla kendilerini hırpalamamış olurlar. Hı hı. Evet. Helalleşsinler bol bol. Bir de onu söyleyebilirim. Helal etsinler. Yani helalleşemiyorlarsa da karşılıklı olamıyorsa da haklarını helal etsinler derim. Başka da bir şey diyemem yani. Buraya kadar bu. Eyvallah. Sağ ol aşkım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi ben canlı yayından sonra tekrar kalması için bir şey yapmam gerekiyor mu? Sen daha iyi bilirsin bu şeyleri. Hiç bilmiyorum. Kaydediyorlar bir şekilde ama nasıl kaydedildiğinin farkında değilim gerçekten. Bilmiyorum onu. Bakalım. Kapatınca herhalde bir sonuç çıkartır. Hı hı. Kaydedilsin diye sorar diye umut ediyorum artık. Bakalım. İnşallah. Tamam. Burcu Teşekkür ederim. oradaysa belki o size daha çok yardımcı olabilir. Gençler daha çok anlıyor bu işlerden çünkü. Doğru. Hı hı. Doğru. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz bir tane. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kalın. Sevgiyle kal. Sağ olasın. Siz de. Tamam.